Merhaba sevgili Captiva Club üyelerimiz. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bundan sonra Captiva araçlarımızı, yani sizlerden gelen yoğun istek üzerine Captiva araçlarımızı model model tek tek hepsini inceleyeceğiz. Tek tek hepsinin videolarını çekeceğiz. Ben bugün başlangıç olarak kendi aracımla başlıyorum. Kendi aracım 2013 model LTZ. LTZ'nin anlamını söyleyeyim bilmeyenler için. Arkadaşlar, LTZ donanım olarak en full demek. Yani en son versiyon demek. Bu da Captiva'nın Türkiye'ye gelen, ülkemize gelen en son versiyonu. Tabii yurt dışında üretilenler var. Malum durum işte Opel'le anlaşmazlıklardan dolayı Avrupa'dan biliyorsunuz satışını çekmişti Chevrolet. Türkiye'de şu an en son kasa bu arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili size bilgiler vereceğim. Bilgiler vermeden önce arkadaşlar, ben sponsor firmalarıma teşekkür etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere Çeviker Otomotiv Kocaeli, Eva Motors ve HM Otomotiv Ankara sponsorlarımız. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. Her zaman bizimle oldukları için. Şimdi aracımıza dönelim arkadaşlar. Aracımızı şöyle tanıtalım sizlere. Arkadaşlar, bu araçlarda 163 beygir 2.0 motor var. 400 Newton tork üretiyor. 6 ileri şanzıman bu kasalarda kullanılmış, yeni kasalarda. Gayet başarılı. Eski kasalara göre 1 litre yaklaşık daha az yakıt tüketimine sahip. Ayrıca ekonomi modu da olduğu için uzun yolda, özellikle Eco modda yolculuk yapmayı isteyenler var. Onlarda da birazcık daha az tabii yakıyor. Ama benim tercihim Eco modu kullanmamak. Yani Eco modu kullanmak zaten sadece gaz tepkisini azaltıyor arkadaşlar. Gaz tepkisini azalttığı için de yani birazcık daha atik ve atak kullanmıyorsunuz aracınızı. Bu da yakıtınızı etkiliyor. Bunun esprisi bu. Bunu da buradan anlatayım sizlere. Onun dışında aracımızda yeni kasalarda 19 inç jantlar var. Gayet başarılı, güzel. Aracı da gayet güzel gösteriyor. Eski kasalarda biliyorsunuz 18 inçlik jantlar vardı. Bu araçlar arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Birazcık daha agresif bakışlı ve daha kaslı bir görünüme sahip. O yüzden piyasadaki çoğu SUV'lardan, çoğu Jeep'lerden, öyle söyleyeyim size, daha güzel bir duruşu var. Ya benim çok beğendiğim bir duruşu var özellikle. Çoğu kişi de beğeniyor zaten, Captiva'cılar beğenmese almazlar. Şöyle yapalım, şimdi aracımızı şöyle genel bir görüntüsünü alalım. Aracımızın genel görüntüsünü şöyle alalım. Ondan sonra size tek tek özelliklerinden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar. O gördüğünüz gibi Captiva Club stickerlarımız aracımızın her yerinde. Şöyle genel bir görüntü alalım bayraklarımızla, ondan sonra anlatalım. Ben de bu arada motor kaputumuzu açayım. Motordan bahsedeyim size. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Yani bu araçlarda eski kasalar 4x4. Tabii ki 4x4 çok daha iyi bir araç. Karda, kışta, çamurda, dağda. Ama 4x2 olan yeni kasalarda da yani bir sıkıntı yaşamıyorsunuz, emin olun. Benim önceki aracım 2011 model High'di. High modeliydi. Onda çıktığım yerleri, emin olun, lastiklerim iyiyse ya da lastikleriniz iyiyse kesinlikle çıkabilirsiniz. O yüzden bir şüpheniz olmasın. Rahatlıkla her yere çıkabiliyor. Ama tabii ki 4x4 tabii dağ bayır anlamında bir tık daha önde. Motorumuzu açalım. Ben size motorumuzdan da kısaca bahsedeyim. Evet arkadaşlar, motorumuz turbo dizel 2.0 motor. Az önce de söylediğim gibi 163 beygir güce sahip. 400 Nm torka sahip. Yani gayet güçlü. 2.0 dizel araç için, yaklaşık 2 tonluk bir araç için çok çok yeterli. Aracın hızlanması yani çok pratik. Gerçekten çok güçlü bir araba. O yüzden aklınızda soru işareti olmasın. Yani bu kadar güçlü, bu kadar büyük bir aracı bu kadar motor kaldırır mı, taşır mı? Araç sahibi olmayanlar tabii bunu bilmiyorlar. Böyle bir bilgi verelim. Herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar. Kullanabilirsiniz, rahatlıkla alabilirsiniz. Motorumuz bu şekilde. Ben aracımı temiz kullanmayı çok severim arkadaşlar. Önceki videoda zaten motor yıkamıştık biliyorsunuz.
Önceki videoda yıkadığımız motor hala aynı şekilde tertemiz duruyor. Herhangi bir problem yok, tozlanma yok. O yüzden mutlu oluyorum temiz bindiğim zaman aracıma. Şöyle yapalım. Ben size şöyle özelliklerinden bahsedeyim arkadaşlar. Bakın. LTZ dediğimiz zaman donanımın üst versiyonu diyoruz ya. Yani en basit özelliğinden başlayayım size, yani görsel olarak. Bakın arkadaşlar, LTZ'leri ayırt edebilmeniz için 2012'lerden 2012 kasalar da var biliyorsunuz. Onlar LT diye geçiyor arkadaşlar. Herkes bunu LTZ diyor. Alan, satan, ruhsata yazan falan. Yani onlar LT arkadaşlar. LTZ değil. Bakın LTZ'lerde farklılıklar var. Bunları özellikle belirteyim ki. Şimdi LT'si olan arkadaşlar da kızmasınlar bize. Doğruları bilmek lazım. Doğruları söylemek lazım. Onlar da aynı motora, aynı şanzımana sahip. Sadece donanım farklılıkları var arkadaşlar. Yani bunlar da zaten şöyle anlatayım size. Yani çok böyle olmazsa olmazlar değil. Ama bunları ekstra donanım olarak eklemişler ve LTZ'yi oluşturmuşlar. Şöyle söyleyeyim, bakın bunlarda anahtarsız giriş özelliği vardır. Kapı üzerlerinde bakın böyle butonumuz var LTZ'lerde. Bu butonlar cebimizde anahtarsız girişe sahip. Şöyle göstereyim. Bakın. Anahtarımız bu. Bu anahtar cebinizde olduğu sürece, yani kontağa takmazsanız, bir şey yapmazsa kesinlikle normal anahtar gibi kullanmıyorsunuz. Bunun cebinizde olması yeterli. Araca yarım metreye kadar yaklaştığınız zaman araç sizi algılıyor. Ve sizin kumandadan ya da başka bir anahtarla açmanıza gerek yok. Şu butona bastığınız zaman araç kapılarını açar. Şöyle göstereyim. Onu gösterdikten sonra anahtarımızı içeri koyalım arkadaşlar. Burada dursun. Şöyle göstereyim ben size. Kameraman arkadaşımdan da kamerayı ben devralayım burada. Bakın arkadaşlar. LTZ'mizin içini şöyle genel bir görüntü alalım. Bakın şurada butonlarımız var. Kapıları kilitliyor içeriden. Tekrar açıyor. İşte 4 cam butonu. Burada çocuk kilidi var. Diğer camlar açılmaz. Burada arka bagaj camını açar arkadaşlar. Arka bagaj camının açan düğmesi mevcut. Şöyle göstereyim ben size aracın içinden de. LTZ'lerin göstergeleri bu şekilde arkadaşlar. 2012'lerinki biraz daha farklı, eski kasaya benziyor. Sadece aydınlatma rengi farklı. Bu donanımı ben kendim sonradan eklettim. Yani orijinal fabrikasyon çıkışında bu tarz Android bir sistem yok arkadaşlar. LTZ'yi ayırt eden diğer özelliklerden bir tanesini de göstereyim size arkadaşlar. Bakın, çift taraflı dijital iklim klimaya sahiptir bu araçlar. Bakın ekranda low'la gösteren yere bakın. Bakın şimdi senkronizasyondan çıkarttım. Yan tarafı bağımsız ayarlayabiliyorum. Yani her iki tarafı da farklı ısılarda kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Yani senkron iki tarafı da aynı anda da çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Bu LTZ'lerin ayırt edebileceği özelliklerden ikincisi arkadaşlar. Aracımızda zaten şöyle bütün Captiva'larda var bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Karartmalı iç dikiz aynamız var. Ben buradaki aydınlatmaları led yaptım kendim. Torpidosuna bakalım bir de. Bunlar genelde bildiğiniz şeyler ama arkadaşlar, yani bu araçlara sahip olmayan ve araştıran, almak için çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Yani torpido falan gayet geniş, kullanışlı. Yani torpido soğutmasına kadar hepsi var arkadaşlar bunun. Onun dışında bakın şöyle göstereyim. İşte kül tablası, bardaklık. Bu butonda hiç aydınlatmayı kısıp yükseltmeye yarıyor. Dimmer bir nevi. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Bu da koltuk ileri geri ayarları, sırt ayarı. Kapatalım. Şimdi arka tarafa bakalım. Arka koltuklarımıza bakalım. Kameraman arkadaşıma geri devredeyim kamerayı. Evet. Bakın arka tarafta gayet geniş.
Kullanım açısından diz mesafesi olsun, oturum şekli olsun rahat. Yani mesafe gayet iyi. Sıkıntı yaşamazsınız. Kaliteli gayet derileri gayet iyi. Yani plastik aksamı da gayet iyi. Sadece şöyle söyleyeyim. Eski model Captiva'larımızda trim sesleri vardı. Plastik kalitesinden dolayı. Bunlarda yeni kasalarda o trim sesleri yok arkadaşlar. Onu belirteyim. Daha sessiz araçlar. Daha iyi. Şöyle göstereyim ben. Şöyle geçeyim. Koltukların nasıl yattığını. Bakın. Arkadaşlar şuradaki kolumuzu görüyorsunuz. Bu kolu bakın arkadaşlar yatırırken burada en çok hata yapanlar, açamıyoruz diyenler kolu çektikten sonra bırakıyorlar. Koltuğu yatırana kadar bunu çekili tutuyorsunuz bu şekilde bırakmıyorsunuz bakın. Hala bırakmıyorsunuz koltuk yatana kadar. Gördünüz mü? Koltuk gayet güzel yattı. Arka tarafta geniş arkadaşlar gayet güzel kullanım açısından. Yani çocuklar zaten rahatlıkla buraya sığabiliyor. Yetişkin iki insan da sığabiliyor. Yani çok şey değil. Kullanışsız değil. Gayet başarılı. Yani 7 kişilik koltuk sistemi de gayet iyi. Şimdi şunu da göstereyim şöyle. Koltuğumuzu kapatırken arkadaşlar yapacağımız tek şey hiçbir kola bir şeye dokunmuyorsunuz. Bildiğiniz buradan bastırıp kilitliyorsunuz. Bastırıyorsunuz ve koltuğu da kaldırıyorsunuz sırt bölümünü. Gördünüz mü? Bakın hepsi yerinde. Herhangi bir sıkıntısı yok. Koltuklar gayet başarılı. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. LTZ'lerimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de arka stoplarıdır. Arka stoplar LED'dir. Gördüğünüz gibi yani piyasadaki yeni Captiva'larda hangisi LTZ hangisi LT diye merak edenler arkadaşlar LTZ'lerde LED stop olur. Eski kasalara ve 2012 yeni kasalara LTZ'nin stopları uyar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Soketleri dahi aynı. Hepsi birbirine uyar. Ben 2011 model olan eski aracıma takmıştım. Gayet de güzel olmuştu. Tek problem bu stopların içerisinde sis lambası yok arkadaşlar. Yeni kasalarda çünkü sisler burada olduğu için burada yanar. Eski kasalarda da stopun içindedir. Sadece stopunuz yanmaz. Onu belirteyim. LTZ'lerde arkadaşlar şöyle bakın. Yeni tip arka tampon da vardır. Üçgen egzoz başları vardır. Gördüğünüz üzere. Her iki tarafta. Ve bunlarda şöyle söyleyeyim. Park sensörü 3 tane arkadaşlar bakın. 1, 2, 3 tane. Yani diğer Captiva'larda 4 tane. Bunlar da 3'e düşürmüşler bunu. 3 tane var. Bir de bagaja bakalım istiyorsanız hep birlikte bagajımızı açalım. Evet arkadaşlar. Bagajda gördüğünüz gibi orijinal filesi mevcut burada. Fabrikasyon böyle bir filesi var. Bunların içine buraya malzeme koyabiliyorsunuz. Ben koymadım özelliği bozulmasın diye. Şekli bozulmasın diye. Normalde ben arka başlıkları kapalı kullanıyorum koltukları. Sizler için tanıtmak için bugün açtım bunları. Arkadaşlar 7 kişilik koltukları açtığınız zaman arkadaki 2 tanesini bagaj kullanımımız tabi haliyle çok aza düşüyor. Ama bagaj kullanacaksanız ve 7 kişi kullanmayacaksanız koltukları bunları yatırıp rahatlıkla bagajımızı geniş bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi şöyle yapalım istiyorsanız. Buradan bagajımızı büyütmek için koltuklarımızı bir yatıralım. Koltuklar bakın arkadaşlar şurada kolları var. Bunları çekiyorsunuz. Bunları çektiğiniz anda üst başlık zaten otomatikman geriye doğru düşecek. Düştü. İleriye doğru itekliyoruz bagajımıza koltuğumuzu. Bakın kapandı. 6 kişi mi gideceksiniz? Şurayı bagaj olarak kullanabilirsiniz. Yani bir kişi daha burada gidebilir. Ama tabii biz şimdi bunu da kapatalım. Evet bakın bagaj ne kadar büyük oldu. Yaklaşık 450 litre bagaj hacmine sahip. Gayet geniş. Kendi sınıfındaki araçlardan çok daha başarılı. Şu filemizi de buradan sökelim. Şöyle yapalım. Filemizi sökelim ki burada size göstermek istediğim yerler var. Filemizi şu şekilde koyalım. Evet arkadaşlar şöyle bagajın genel bir videosunu çekelim size. Şöyle genel bir görelim. Bagaj ne kadar geniş arkadaşlar bakın görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle yanlarda bakın buralarda kullanabileceğiniz boş bölmeler var.
Ya buralara herhangi bir malzemenizi, işte kullanabileceğiniz ürünleri koyabilirsiniz. Aynı şekilde sol tarafta da var burada. Burada da mevcut. Gelelim havadanlık bölümüne. Bakın şu kolu çekiyorsunuz, kaldırıyorsunuz yukarıya. Bizi ne karşılıyor? Chevrolet'in orijinal ekipmanı. İlk yardım seti var bunun içinde. Onun dışında hemen göstereyim sizlere. Şöyle üstten çekelim, gösterelim size. Bakın arkadaşlar şu arabanın krikosu. Buradaki malzeme. Şunun içinde reflektörümüz var. Reflektör. Bunun içinde bakalım ne varmış. Çoğu Captiva'larda yok arkadaşlar. Ben biraz hassasım bu konularda. Orijinal ürünlerde. Bakın. Bu bijon sökme aparatı. Görebiliyor muyuz? Bijon sökme anahtarı. Bu aparatla, bu anahtarla bijonlarımızı söküyoruz arabacığım. Kapatalım bunu. Böyle tek tek gösteriyorum ki sizlere arkadaşlar. Ne var ne yok herkes görsün. Normalde ekipman ne olması gerekiyor onu da bilin. Bunu koyalım. Bakın bunda ne varmış. Bunda bir çeki demiri daha var. Bu sanırım ön taraf. İki tane var çünkü. Bir tanesi ön, bir tanesi arka. Şu da galiba arka, uzun. Bunlar hep orijinal ekipmanlar arkadaşlar. Dediğim gibi bu konularda ben biraz hassasım. Biraz daha tertipli, düzenli olmayı seviyorum. Bu kablo normalde kutu bas var arkadaşlar benim aracımda. Sizlere orijinal şeklini çekebilmek için bütün detayları söktüm. Üzerindeki aksesuarlar. Bu onun kablosu. Daha sonra tabii kutu basımı taktığım zaman onu yerine takacağım. Bagajımızın bir de perdesi var. Siz böyle genel bir görüntü alırken ben bagaj perdesini hemen getireyim. Bagaj perdemizi takalım. Bu bagaj perdelerini arkadaşlar normalde ayrı satıyorlar. Lütfen Captiva alacak arkadaşlar satıcılardan bagaj perdesini mutlaka istesinler. Çünkü bunları arkadaşlar fahiş fiyatlara satıyorlar. Bakın elimdeki malzeme. Şöyle göstereyim size. Bagaj perdemiz bu. Şimdi bunları çoğu satarken arka koltukları açıyor. Bu perdeyi vermiyorlar arkadaşlar. Bu perdeyi yaklaşık 1000 liraya satıyorlar. Lütfen yeni aracı alacaklar, Captiva alacaklar. Perdesi yoksa içinde bunun pazarlığını yapsınlar arkadaşlar. 1000 liraysa o 1000 lirayı düşsünler. Çünkü sahtekarlık yapıyorlar. Araçları satarken üzerinden alıp bunlara ekstra satıp para kazanıyorlar ama yanlış, doğru değil. Alacak arkadaşlar da dikkat etsinler. Haklarını yedirmesinler. Bunu yerine takalım şimdi. Burada yerleri var bunların arkadaşlar. Bak. Yaylı bir düzeneye sahip. Bir tarafı taktık, diğer tarafı da takalım. Evet. Bakın bu şekilde. Şöyle geriden gösterelim. Gördüğünüz gibi şu an perdemizi taktık. Bunu çekiyoruz arkadaşlar. Burada yerleri var. Bakın şurada yuvaları var. Şu yuvalara oturacak şekilde perdemizi takıyoruz. Ve bagajımızı toparlıyor. Üstünü kapatıyor arkadaşlar. Ya bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat etmenize fayda var. Bagajımızı da kapatalım. Plakalıkları da daha önceki videolarda görmüştünüz. Beyaz LED'e çevirmiştim. Bu videoda da nasıl göründüğünü görebilirsiniz. Gayet başarılı. Şöyle gelelim. Onun dışında ekstra ben nikelajlı cam rüzgarlıkları taktım aracıma. Bir de LTZ'lerde arkadaşlar bakın. Kapı ışıklarında arka koltuğun içinde şöyle göstereyim. İç bölümünde şu şekilde aydınlatmaları vardır. Yan taraflarda da keza aynı şekilde bakın. Yan basamakların üzerinde orijinal Captiva yazılı.
ışıklarımız var. Şöyle genel bir görüntü alayım ben içinden. Arkadaki diğer lambaları da ben led yaptım arkadaşlar, ampullerini. Onun için ayrı bir video çekeriz. Şöyle yapalım, genel bir görüntü alalım. Gün batımında Captiva'mız harika görünüyor. Evet, gün batımında ufak bir görüntüyle sizlere veda edeceğim arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Dilimiz döndüğünce Captiva'mızı anlatmaya çalıştık sizlere. Dediğim gibi diğer Captiva'lardan da videolarımız gelecek. Model model hepsini tek tek tanıtacağız. Yakın zamanda 2012 modelimiz gelecek. Onu tanıtacağız sizlere. 2013'ümüz bu şekilde. Kısaca yani böyle anlatabiliriz. Hani çok detaya girmeden. Araçlar gayet başarılı. Yeni alacaklar için söylüyorum. Kullanıcılar zaten çok memnun araçlarından. Araçlar gayet başarılı. Kullanabilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla binebilirsiniz. Ha şunu söyleyeyim. Herkesin merak ettiği. Yedek parça. Arkadaşlar bu araçların yedek parçası var. Yedek parçası var. Yok değil. Hani orijinal dışında yani 3-4 çeşit yan sanayi parçası da mevcut. Çıkma parçaları da mevcut. Sıfır parçaları da mevcut. Yani kimse yedek parçası yok falan diye bu araçlardan almamazlık yapmasınlar. Bütün her şeyi var arkadaşlar. Yani aradığınız her şey var. Ya zaten Opel grubuyla aynı altyapıyı kullandığı için genelde Antara ile hemen hemen aynı parçaları. Yeni ve eski Captiva'larda. Yani gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiyemdir. Captiva Club'ı takip etmeye devam edin. Hem Facebook sayfasından hem YouTube kanalımızdan. Çeşitli videolar gelecek arkadaşlar. Bilgilendirme videoları gelecek. Tanıtım videoları gelecek. Sizler bu videoları beğendikçe, sizler bu videoları izledikçe daha çok gelecek. Daha çok birlikte olacağız. Bu yüzden size beni izlediği için teşekkür ediyorum. Sorularınız olursa videonun altından yorum yapabilirsiniz. Ya da Facebook sayfamız Captiva Club'a üye olup oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizleri bu güzel gün batımı ve Captiva ile baş başa bırakıyorum. Genel bir görüntü alarak kameraman arkadaşım geri plandan genel bir görüntü alacak gün batımı ile ilgili. Ben de size vedalaşmış olacağım. Bizi izlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum. Kaputumuzu da kapatalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Captiva Club'da kalmaya devam edin. İzlemeye devam edin.